Merhaba sevgili LoL Mecmua takipçileri. Bugün Valorant'a eklenen son ajandan bahsedeceğiz. Namı değer Fade. Valorant'a 4. bölüm 3. kısımda eklenen Fade ile beraber ajan sayısı 19'a yükselmiş durumda. Güzide topraklarımızdan gelen Fade ayrıca bu videomuzun konusu. Limonlu sodanızı alın ve arkanıza yaslanın. Korkularınızı gördüm. Fade, kod adıyla kelle avcısı. Gerçek ismiyle ise Hazal Eğletmez. Kendisi Valorant'a katılmadan önce bazı gizli örgütler için parayla iş yapan biri. Zaten kelle avcısı ismi de buradan geliyor. Valorant protokolüne katılması ise birazcık olaylı. Yurdum insanını şaşırtmıyor. Valorant protokolüne katılması ise Brimstone'a gelen bir isimsiz postayla başlıyor. Bu postada kendisi için önemli birinin kaçırılmasından bahsediliyor. Mesaj atan kişi Fade. Kendisi için önemli olan erkek birisinin kaçırıldığını söylüyor ama bu kişinin kardeşi, eşi ya da değerli bir arkadaşı olup olmadığından bahsedilmiyor. Bunun üzerine ise Brimstone'a sürekli olarak şantaj mesajları gelmeye başlıyor. İstanbul'da yakalanan Fade üste getirildikten sonra Cypher tarafından sorgulanıyor. Sorgu sonucunda ise Valorant protokolüne katılmayı kabul ediyor. Fade için önemli olan bu kişinin kaçırılması ise muhtemelen Omega dünyasındaki Valorant protokolü tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca Cypher'a rakip olarak gelecek olan Fade'i biz teknoloji delisi gibi bir şey bekliyorduk ama hiç de öyle bir şey çıkmadı. Aksine bir Kadıköy falcısıyla karşılaştık diyebiliriz. Şaka bir yana aslında Fade'in tasarımı konusunda Riot Games'i tebrik etmek lazım. Kendileri Türkiye'deki Riot'örler dirsek temasında çalışmışlar. Türk insanının metafiziksel olgulara ilgi duyması, rüyaları çok fazla araştırması ve kedi ne kadar evrensel bir hayvan olsa da İstanbul'daki ünü, bunların hepsi bir araya toplandığında aslında Fade tam bir Türk karması diyebiliriz. Sokak dili de bunun cabası. Giyimi birazcık emo gibi kalsa da aslında Fade her yere oturur. Yani isterseniz elit bir semte koyun, oturmasını kalkmasını bilir. Ya da Bağcılar fırlatın, her an cebinizden 50 kuruşunuzu da alabilir. Ama tabii ki de Fade bizden birisi. Yani sokaktan geliyor. Hemşeri gördük mü nereli olduğunu öğrenmeden kesinlikle bırakmayız. Fade de bu konularda tam muamma birisi diyebiliriz aslında. Biz nereli olduğunu öğrenmek için yemedik içmedik araştırdık. Tabii tam bir sonuca vardık diyemeyiz ama araştırmalarımızı birazcık bahsedelim. Ferit'in düzenlediği, daha doğrusu Big Boss Life'ın düzenlediği bir watch party'ye gittik, katıldık. Biliyorsunuz Zorlu PSM'de gerçekleşmişti, biz de davetliydik. Orada Ferit'le küçük bir röportaj yapma şansı yakaladık. Ona da sorduk ama işte ben bu konu hakkında bilgi sahibiyim, vermesem daha iyi olur dedi. Biraz mırın kırın etti, ondan bir laf alamadık. Ama Türkiye Valorant sorumlusu Dampi'ye de soruldu bu soru. Kendisi sadece İstanbullu olmadığını teyit etti ama tam olarak nereli olduğunu bilmiyordu. Ayrıca oyuncu kitlesi içinde de bazı görüşler var. İşte Fade'in fermuarındaki nazar boncuğu olsun, ultisini fırlattığındaki duvarlarda ve yerde beliren çinliler olsun, Fade Bursalı olabilir mi diye bir soru dönmeye başladı aklımızda. Ama Riot Games aslında bunlara pek takılmıyor. Eğer yani bir ülkeden bir ajan getiriyorsa genellikle başkenti oluyor. Fade'in Ankaralı olması aslında mantıklı. Dikkat ederseniz iki gözü de farklı renkte. Bu da Ankara kedisine güzel bir atıf. Fade'in gücünden konuşmak gerekirse normal bir insan olmadığı kesin. Yani Radiant'tan etkilenmiş, Radiant güçlerine sahip. Bu zaten kabusu ve korkuları yönetmesinden de anlaşılabilir. Yani Cypher'ın teknolojisine bile karşı koyabilecek derecede bir güçten bahsediyoruz. Tabii böyle karanlık bir gücün götürüleri var mıdır? Yani bir miksere bozuk bir akıl sağlığı ve bozuk bir psikoloji koyarsak bunu karşılayabilir diyebiliriz sanırım. Fade aslında dış görünümüyle ters bir mizaca sahip biri. Zaten söylemiştik, kendisi sokaktan geliyor. Peki Hazal Hanım er meydanı dışında neler yapmayı sever? Cypher'la satranç oynamaktan mı hoşlanır yoksa Phoenix'i kulaklıkta müzik dinlerken bir anda korkutur mu? Belki garip bir arkadaşlık anlayışı vardır, o kadarını bilemeyiz. Ama bazı bildiğimiz bilgilere göre operasyon anları dışında örgü örmekten hoşlanıyor. Aynı zamanda Omun'la da kitap okumayı seviyor. Yani iki tane karamsar mizaca sahip insanın böyle sakin bir aktivite yapması bayağı bir ironik aslında. Valorant protokolüne katılmak için İstanbul'dan ayrılmadan önce ise kedi dostlarını beslediğini görmüştük. Aslında Fade savaş anları dışında çok tatlı minnoş birisi olabilir. Tabii olabilir, bilemiyoruz. Peki Fade'in aradığı kişi kim? Amacı ne? Ya da Valorant protokolüne niye katıldı? Zaten adamlar onu yakaladı. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Gönül isterdi ki uluslararası bir oyunda daha fazla bilgiye sahip olalım. Ancak Fade hakkında bilgiye sahip olmamız birazcık zor. Ne de olsa oyun içindeki her karakter hakkında sırra sahip Cypher'a bile alt etmiş birinden bahsediyoruz. Kısacası Fade'in dilinden cevap vermek gerekirse... Şimdilik bizden bu kadar mecmua severler. İnsan istiyor ki ülkemizden gelen bir karakter hakkında daha fazla bilgiye sahip olalım. Ama sorun yok. Ne de olsa tek gecede 6 baba indiren Polat Alemdar gibi 6 tane ajanı yere sermiş birinden bahsediyoruz. Fade dilinde ne demiş? Herkesin bir korkusu var.